Volkswagen Arteon'la birlikteyiz. Volkswagen D segment sedan sınıfında Passat ile yakalamış olduğu başarıyı D segment sportif sedan sınıfında CC ile devam ettirmişti. Peki bu yanımda görmüş olduğunuz Arteon fiyat performans olarak beklentileri karşılıyor mu dersiniz? İşte tüm yanıtlar bu testte. Hadi başlayalım. Yanımda görmüş olduğunuz 240 beygirlik bu Arteon hakkında konuşacak çok ama çok şey var. Ancak öncelikle aracın ön yüzüne bakacak olursak sizin de ekranda görmüş olduğunuz üzere alt kısma doğru uzanan yatay krom detaylar ve hemen bu krom detayların üzerinde yer alan bu plastik yatay detay oldukça başarılı. Ki hatırlayacağınız üzere hemen Arteon'dan sonra tanıtılan yeni Polo'da da bu plastik detay bizim karşımıza çıkmıştı. Ve eminim ki bundan sonra tanıtılacak olan yeni Volkswagen Jetta bu tasarıma sahip olacağına ben kesin gözüyle bakıyorum. Ancak diğer detaylara bakacak olursak burada basık bir ön kaput görüyoruz ve bu kaputun ön kısma doğru yani aydınlatma grubunun üzerine doğru kıvrımlı bir şekilde eğildiğini görebiliyoruz. Bu oldukça sportif bir detay. Bunda kabul. Ancak şöyle de bir nüans var ki en ufak bir sürtmede istemeden de olsa bir elden geçirileceği açık ve net. Çünkü buradaki detaylar oldukça keskin ve farın üzerine kırılmış vaziyette. Peki aracın yan profiline bakacak olursak özellikle C sütunundan kaynaklı kupe form ilk dikkat çekici detaylardan. Ancak aracın ön kısmından başlayacak olursak bu A sütunun altında yer alan bu parça oldukça başarılı. Ancak burada belirtmem gereken bir detay var ki bu çamurluğun üzerinde görmüş olduğunuz şu detay benim kafamda biraz soru işaretleri yarattı. Çünkü hani bir hataymış gibi gözüküyor. Ancak muhakkak mühendisinin bildiği bir şey vardır. Ben olsam buranın daha bir derli toplu olmasını isterdim. Peki yan profiline şöyle bakacak olursak öncelikle şunu belirtmeyeyim ki bu araç Volkswagen'in MQB platformuna tabi. Yani aynı Tiguan'da olduğu gibi, aynı diğer araçlarında olduğu gibi bu MQB platformu sayesinde gerek boy olarak gerekse en olarak oldukça yüksek oyun alanları sunuyor. O yüzden gayet başarılı. Peki ebatlarına bakacak olursak aracın boyu 4.8 metre, aks mesafesinin de 2.8 metre olmasından dolayı aracın içerisindeki yaşam alanları hakkında bize kısmen de olsa bir bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Ancak 2.8 metrelik aks mesafesi özellikle arka yaşam alanları da nedenli büyük, nedenli geniş bir yaşam alanı sunacağı açık ve net ufak da olsa bize belli ediyor. Peki aracın arka yüzüne bakacak olursak aracın ön kısmında belirtmiş olduğum farklı tasarıma sahip detayların arka kısımda ne yazık ki devam etmediğini görebiliyoruz. Aynı kardeşi CC'de olduğu gibi benzer detaylar bu aracın arkasında yer almakta. Genel olarak baktığımızda krom detaylar ve hemen bagajın ortasına yazan markanın Arteon ismi hiç fena değil. Şık. Peki yükleme kapasitesine bakacak olursak görmüş olduğunuz üzere tek parça açılan bagaj kapağı nedeniyle oldukça muazzam bir yükleme kapasitesi ve yükleme eşiği ve yükleme ağzı bizi karşılıyor. Ebatlara bakacak olursak bu araçta tam 563 litre yükleme kapasitesi var. Hatta öyle ki bu arka koltukları buralardan yatırabiliyorsunuz ve çok daha fazla alan elde etmeniz mümkün. Sınıfının bu oldukça iddialı rakamlarından 563 litrelik rakam bence hiç ama hiç fena değil. Bunu belirtmem gerekiyor. Arteon'un sürücü kokpitindeyim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki ben yakın zamanda Volkswagen Golf'te test etmiştim ve hemen hemen aynı arayüze sahip kokpit Arteon'da da karşımıza çıkıyor. Tabii ki belli başlı nüanslar var ancak onun dışında buradaki gerek ekranları olsun gerekse multimedya ekranı olsun hemen hemen benzer özelliklere sahip. Buradaki en büyük farklı unsur ise Passat'tan hatırlayacağınız buradaki boyu boyunca olan klima ızgarası gayet başarılı gözüküyor ve Arteon'da da kullanılmaya devam edilmiş. Peki Arteon'un sürücü kokpitindeki malzeme kalitesine bakacak olursak üst kısımda da gayet yumuşak hamurumsu bir malzeme bizi karşılamakta. Kapı içlerinde de bu yumuşak hamurumsu kaplama devam etmekte. Daha alt kısmına indiğiniz takdirde burada görmüş olduğunuz üzere daha sert plastikler bizi karşılamakta. Ancak bu asla ve asla size kalitesiz hissi uyandırmıyor. Peki kabin içerisindeki saklama alanlarına bakacak olursak
kapı içerisinde görmüş olduğunuz bu saklama alanları, kolçak ve buradaki bardaklık alanı oldukça başarılı. Aynı zamanda hemen bu vitesin önünde 4Motion kapağını açtığınız takdirde burada ufak bir saklama alanı bizi karşılıyor. Buradaki alanda da telefonunuzu kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Bence oldukça iyi düşünülmüş bir detay bu. Sürücü kokpitindeki diğer detaylara bakacak olursak öncelikle şunu belirtmeliyim ki ben bu aracı ilk bindiğimde ilk dikkatimi çeken şey buradaki 9.2 inçlik Discover Pro ekranı. Bence oldukça şık, oldukça güzel, çözünürlüğü gayet başarılı. Ancak şöyle bir parantez açmamız gerekiyor ki bu araç tüm paketlerde standart donanım olarak 8 inçlik kompozit dokunmatik ekranla birlikte gelmekte. Yani bu şu demek, eğer siz böyle bir ekrana sahip olmak istiyorsanız, yani 9.2 inçlik Discover Pro ekrana sahip olmak istiyorsanız yaklaşık 10.000 TL, 12.000 TL gibi rakamı gözden çıkarmanız gerekiyor. En büyük özelliği ise bu ufak el hareketleriyle ekranı sağa veya sola kaydırıyor olabiliyor olmanız. Bana soracak olursanız kullanışlı mı? Tartışılır. Ancak güzel mi? Bence gayet şık, gayet güzel. Onu belirtmekte fayda var. Diğer bir taraftan ise buradaki dijital gösterge paneline baktığımız zaman aynı Audi'deki Virtual Cockpit tarzı bir bilgilendirme ekranı bizi karşılıyor. Burada adaptif cruise kontrolden tutun navigasyona kadar birçok bilgiyi burada görebilmeniz mümkün. Peki bu aracın yalıtım ve süspansiyonu hakkında konuşacak olursak yalıtım konusunda oldukça başarılı. Ancak asfalt sesi konusunda aynı şey söylemem mümkün değil. Çünkü bu araçta 19 inçlik jantlar mevcut ve ince yanak düşük profilli lastikler var. Ayrıca lastiklerin kış lastiği olması nedeniyle asfalt sesi konusunda biraz takır tukur sesler geliyor. Bu kabulümüz. Ancak konforda da bir lokma olsun götürdüğünü söyleyebilirim. Diğer bir taraftan ise süspansiyonlar bu bir spor araçta olduğu için, yani sportif D segment sedan araç olduğu için süspansiyonların biraz sert olduğunu söyleyebilirim. Ancak zaten bu karakteristik özelliği bu olduğu için beni asla ve asla rahatsız etmediğini söyleyebilirim. Peki bu aracın motor ve şanzıman özellikleri hakkında konuşacak olursak bu araçta 2 litrelik turbo dizel 240 beygir 500 Nm tork güç üreten bir motora sahip ve bu motoru 7 ileri çift kavramalı DSG otomatik şanzımanı desteklemekte. DSG hakkında konuşmaya çok fazla gerek yok. Çünkü ne kadar kusursuz çalıştığını, bu VAK grubunda ne kadar uyumlu olduğunu bilmeyen yoktur. Ayrıca siz eğer arzu ederseniz bu direksiyon altındaki kulakçıklar sayesinde de vitesin oranlarını rahat bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Peki yol tutuş ve performans hakkında biraz değinecek olursak 500 Nm tork demek sizin de ekranda görmüş olduğunuz üzere şu anda Eco Mode olmama rağmen araç birden 4000 devir fırlıyor ve yol tutuşu konusunda muazzam olarak ilerlediğini söyleyebilirim. Yani aracın kafası nereye giderse araç aynen o şekilde devam etmekte. Yani görmüş olduğunuz gibi araç sizin gaz tepkimelerinizde asla ve asla kayıtsız kalmıyor. Peki hızlanma konusunda bu araç bize neler sunduğunu gösterecek olursak fabrika değerleri bu aracın 0'dan 100 km hıza 6.5 saniye gibi bir sürede ulaştığını söylüyor. Ben şu anda aracı elbette Sport modu alacağım. Comfort, Normal ve Sport mod. Bakalım ne olacak. 4000 devir 60, 90 ve 100. İnanılmaz değil mi? Kesinlikle çok güzel. Direksiyon tepkimeleri özellikle şahane. Yani araç biraz da yere yakın olduğu için elbette ve sportif bir araç olduğu için muazzam bir şekilde yol tutuşunu ve vites geçiş görevini gerçekleştiğini belirtmemde fayda var. Aracın arka yolcu koltuklarındaki yaşam alanına bakacak olursak dışarıda belirtmiş olduğum üzere 2.8 metrelik aks mesafesini kabin içerisinde fersah fersah hissedebiliyorsunuz. Öyle ki diz mesafesi konusunda neredeyse 1,5 karışık bir mesafe bizi karşılıyorken baş mesafesi konusunda da yaklaşık 1 karışık bir mesafe bize burada sunuluyor. Özellikle diz mesafesi konusunda nedenli başarılı olduğunu siz de görüyorsunuz. Bana sorarsanız burada övgü bence fazlasıyla hak ediyor. Ve tabii ki olmazsa olmazımız yakıt tüketimi. Fabrika değerleri bu aracın 100 kilometrede 5.9 litre mazota ihtiyacı olduğunu söylemekte. Ben bu aracı 326 kilometredir kullanıyorum ve elde etmiş olduğum değer ise 10.5 litre. Bence bu değerler hiç fena değil. Ancak şunu belirtmemde fayda var ki ben bu kilometrenin tamamını şehir içinde ve İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu saatlerde gerçekleştirdim. O yüzden bu değerlerin biraz yüksek olduğunu belirtmem gerekiyor öncelikle. Ancak şunu da eklemek istiyorum ki sabit hızda eğer trafiğe takılmıyorsanız bu ortalama litrelerin
8.5-8.6 civarlarında gezebileceğini söylemde fayda var. O yüzden eğer 10.5 sizin için yüksekse bu değerleri, eğer sağ ayağınız biraz yumuşaksa aşağı çekebilmeniz oldukça mümkün. Sürüş konfor özelliklerine baktığımızda en dikkat çekici detaylardan bir tanesi ise bu koltuk kısmının yanı sıra buradaki tuş yardımıyla koltuğunuzun masaj özelliğini aktif hale getirebiliyorsunuz. Bu oldukça başarılı ve güzel düşünülmüş. Ancak ne yazık ki yandaki ve arkadaki yolcu koltuklarında bu detay mevcut değil. Ve gelelim sonuç kısmına. Bu aracın rakipleri kim diye soracak olursanız Audi A5 Sportback ve BMW 4 serisi Grand Coupe olduğunu bilmek gerekiyor. Bu iki aracın da hem yüksek hacimli hem de düşük hacimli motorlara sahip olduğunu bilmekte fayda var. Arteon da aynı şekilde Aralık 2017 itibariyle 1.5 TSI 150 beygirlik versiyonuna ulaşmak artık Türkiye'de mümkün. Ancak ne yazık ki 4 çeker versiyon 1.5'lik versiyonda yok. Bunu bilmek gerekiyor. Peki giriş seviyelerindeki fiyatlarını karşılaştıracak olursak Audi A5 Sportback ve BMW 4 serisi Grand Coupe'nin 240.000 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabiliyorsunuz. Arteon tarafına bakacak olursak Arteon'da 1.5 TSI 150 beygirliğini 235.000 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabiliyorsunuz. Yani bir Volkswagen VAG grubuna 235.000 TL birçoğumuz için verimim düşüncesini akıllarda oluşturabilir. BMW tarafında ise daha bir premium marka olduğu için bu BMW'nin daha tercih edilebilir olduğunu kağıt üstünde sizlere gösterebilir. Ancak şunu bilmek gerekiyor. Türkiye'deki ikinci el piyasasına baktığımızda ve Türk tüketicisinin davranışlarını incelediğimizde bence Arteon burada bir tık daha öne geçmekte. Eğer siz yastık altında bir çeyrek altın bulundurmak istiyorsanız ve ikinci eli kuvvetli bir araca sahip olmak istiyorsanız, ayrıca tamamıyla farklı bir arayüze sahip bir VAG grubuna, bir Volkswagen grubuna yani Arteon'a sahip olmak istiyorsanız bu tip bir araç sizin için biçilmiş bir kaftan. Ki zaten 1.5 TSI vergi avantajından dolayı 235.000 TL olması tercih edilebilirlik oranını arttığını söylememde fayda var. En nihayetinde bu kullanıcının cebindeki para ve o araçtan ne beklediğiyle alakalı. Görüşmek üzere.